Herkese merhaba. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu bileklikleri yapacağız. Şişle yaptım. Çok kolay, çok hızlı bitiyor. İster hediye yapabilirsiniz, ister satarsınız. Arkası bakın şöyle, boncuğa değmiyor teni. Şunu mesela büyük boncuktan yaptım. Bakın bu şekilde. Çok şık. Şimdi sonra bunlara şuradaki parçaları takıyorum. Karşısına da gene bir tane daha parça takacağım. Böyle birleştireceğiz. Ve renk renk çeşit çeşit bilekliklerimiz hazır olacak. İsterseniz tek renk yapabilirsiniz. İsterseniz böyle karışık yapabilirsiniz. Bunların hepsini yine tek renk yapabilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi karışık yapabilirsiniz. Ben bir tane şimdi başladım. Değişik bir elimde boncuk vardı böyle. Yassı bir boncuk. Onunla da çok şık durdu. Şimdi bir başlayalım, size nasıl yaptığımı göstereyim. Ondan sonra bitişinde ne yaptım, nasıl bitirdim, nasıl başladım onu göstereceğim. Alize Diva'nın bir koton ipini kullanıyorum. Şimdi boncuğu ipimi geçirdim. Boncuklarımı diziyorum. Mümkün olduğunca çok boncuk dizin. Eğer bir sistemli yapmak istiyorsanız, diyelim ki 3 tane yapacaksınız. Ortasını başka renk yapacaksınız. Yani şöyle bir sistem olacak. Her zaman bir sarı, bir yeşil, bir lila gibi getirmeye çalışarak dizin. Üçlü yapacaksınız. Eğer üçlü yapacaksanız. Şimdi ben boncukların tamamını dizeyim. Sonra bir başlangıç yapalım. Boncuklarımı dizdim. Özellikle ilk defa yapacaksanız, ilk yaptığınızda elinizden geldiğince fazla boncuk dizin dediğim gibi. Daha sonra zaten bilekte ne kadar olduğu, kaç adede bir bileklik olduğu ortaya çıkacak. Ben şimdi başlıyorum. Şöyle 2 numarada kısa bir şişim var. Şimdi önce 2 tane zincirimi çekiyorum. Zincir dedim. Şimdi 2 tane ilmek atacağım. Şöyle beraber atıyorum. İkisini beraber. 2 tane yaptım. Bir tane de düğüm atıyorum. Çözülmesin diye. Ve birini çıkarıyorum. Şimdi önce 2 tane şu şekilde düz ördüm. Bir tane daha ördüm. Örüyorum. 2 sıra 2 tane ördüm. Aynı şeyi bitişte de yapacağım. Şimdi arttırıyorum. 4 tane ilmeğin üzerine kuracağız bütün boncuğu. Bir tane ördüm. Çıkarmadım. Hemen arkasından bir tane daha girdim. Bir tane arttırma yaptım. Ve diğerini de ördüm. Şimdi diğer arttırmamı da yapıyorum. Bir tane ördüm, çıkardım. Ama bekletiyorum. Hemen diğerinden girdim. İkinci arttırmamı da yaptım. Böylece ilmek sayım 4'e çıktı. Bütün boncuk yapacağım ilmek sayım bu kadar. 4 tane. Şimdi isterseniz yeniden buradan başlayabiliriz. Yani bu kadar bir uç bırakmak istiyorsanız yeter. Biraz daha uzun uç bırakmak isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Ben şimdi bir tane daha örüyorum ve diğer yerde başlayacağım.
Buraya daha sonradan kilitlerimizi ve ucunu takacağım. Şimdi bir tane ördüm. Yünümü ve boncuklarımı sol tarafıma getiriyorum. 3 tanemi hazırlıyorum. 3 boncuğumu ve ipliğimin yönünü yukarı çıkarıyorum ve üstten çalışıyorum. Bir tane ördüm. Elinizden geldiğince gevşek olsun. 3 tane boncuğumu getirdim ve şuraya yerleştirdim. Ve yine örüyorum. Sonuncusunu ters örüyorum. Arka tarafa geçiyorum. Bütün ilmeklerimi ilkini ters, diğerlerini yüz olacak şekilde örüyorum. Bir sıra örüyorum, bir sıra boncuğumu koyuyorum. Şimdi yeniden ikinci sırama geldim. İlkini ördüm. Sol tarafına geçirdim. Şuradan 3 tane ayarladım. İpimi üste alıyorum. Bir tane ördüm. İkinciyi ördüm. 2 tane 4 tane ilmeğimin tam ortasına boncuklarımı koyuyorum. Ve boncuklarımı yerleştirdim. Ve yine 2 tane ilmeğimi, bir tanesini sondakini ters olacak şekilde örüyorum. Bu boncukları çift yapabilirsiniz. Büyükse tek yapabilirsiniz. Bir tane ters, diğerlerini yüz. Önemli olan mantığını anlayabilmek. En sonuncusunu yine ters örüyorum. Bakın tersleri bu şekilde. Boncuklarımız da böyle görünüyor. Bir daha gösteriyorum. Bir tanesini ördüm. İkincisini sol taraftan çalışıyorum. 3 boncuğumu ayarladım yine. İpimi üste aldım. İkinciyi de ördüm. Boncuklarımı getirdim. Diğerini ördüm. Ötekini yine ters ördüm. Şimdi böyle örenler vardır. Onlar için çok kolay olur da ben genellikle sol taraftan örerek çalışmıyorum. Ama eliniz bir süre sonra alışıyor. Küçük şişlerle yaparsanız çok daha kolay oluyor bu arada. Tersini yine aynı şekilde örüyorum. Bir kere daha göstereyim. İlkini örüyorum. Sol tarafa geçirdim. Üste aldım ipimi. Önce örüyorum. İkinciyi, sonra 3 tanesini ortada bırakıyorum ve diğerini örüyorum. Ötekini de yine ters örüyorum. Bu kadar kolay bir model. Çok da hızlı bitiyor. Rengarenk bileklikler yapabilirsiniz. Şimdi bittiğinde nasıl taktım kilitlerini, uçlarını
Onu da göstereyim size. Sonra bitmiş halinin fotoğrafını paylaşalım. Şöyle yassı bir boncuğum vardı. Acaba onun olur mu diye onu denedim. Bakın o da çok şık oldu. Ondan da bir tane örnek göstereyim size. Mantığı aynı. Arkalarına ters, elinizden geldiğince gevşek yapın. Baştaki ve sondaki ilmeklerimi böyle ters örüyorum. Bunu ördüm. Şöyle 3 tane hazırladım. İlkini ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü yanaştırdım. Dördüncü ördüm. Döndürdüm. Arkasını bu şekilde örüyorum. Bakın bu da düz olduğu zaman da böyle bir görüntü oluyor. Şimdi mesela bunlardan kırmızı, krem rengi, buna uygun renklerle böyle yapacağım. Mesela 3 tane yan yana şundan. Çok şık bir bileklik olacak. Ben bunlar olmaz diyordum ama çok şık durdular. Şimdi bileğimi ölçtüm. İstediğim uzunluğa geldi. Şimdi aynı başlangıçta yaptığım gibi kapanış yapacağım. Yani bakın 60 tane kadar koymuştum boncuk. Gayet yetti. 2 tane arttı burada. O yüzden ne kadar fazla koyarsanız o kadar iyi. Bunu tek sıra yapmasaydım mesela her sıra ayrı renkte yapabilirdim. Üçlüleri. Ortalarına başka bir renk koyabilirdim. Başına sonuna boncuk koyabilirdim. Mavi boncuk gibi. Nazar boncuğu gibi. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi yeniden kapatıyorum. Nasıl başlamıştık? Burada bir sıra iki sıra düz örmüştüm hatırlıyorsanız. Bir tane daha dörtlü ördüm. Sonra birer birer kapattım. Orada arttırmıştım. Şimdi burada keseceğim. 2 tane ördüm, 2 sıra. Bir gittim, bir geldim. Şimdi ikisini beraber alacağım. Şöyle alayım hatta. Üçünü öreceğim. İkisini beraber alacağım. Aynı başlangıçtaki gibi yaptım. Şimdi bunu da kesiyorum ve bunu buradan keseceğim. Şimdi bu uçlarına hem bu ucuna hem de bu ucuna bir tanesini şundan koyacağım. Birine de şundan koyacağım. Bileziğimiz hazır olacak. Çok kısa bir zamanda hallettik. Şimdi iğne küçük olduğu için şöyle yapışkan bant koydum ve uçlarına kestim. Şöyle sivrilttim. Ondan sonra geçiriyorum. Aklınızda bulunsun. Geçirdim. Bakın. Sonra buraya bunu sabitleyeceğim.
tane daha içinden geçireyim. Sağlam olsun. Bakın bu kadar basit. Ama gayet hoş. Çok güzel bir bilezik oldu. Mesela bunu tek yapmışım. Bunda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane boncuk yetmiş. Dümdüz siyah, dümdüz mavi, pembe, turuncu hepsini yapabilirsiniz. Ve gerçekten çok maliyeti de düşük. Satışı da hiçbir şey yapamasanız kendi sosyal medyanızdan da bu satışları yapabilirsiniz. Evet, sonra bunu burada yürütüyorum. Ve şöyle geri döndürüp dibinden kesiyorum. Aynı şekilde evet. Şimdi ben birkaç tane daha yapacağım. Renk renk fotoğraflarını çekerim, sizle paylaşırım. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni projelerde görüş. Bir tane daha şimdi bunun değişik bir versiyonunu yapacağım ama çok şık. Onu beğendim. Bir butikte gördüm, yabancı bir butikte. Onu yapacağım. Onun için malzeme almam gerekiyor. Onu da çok beğenirsiniz. İnşallah bunu da beğenirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.